Evet kardeşlerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosunu çekeceğiz. Bu sefer harbiden de sizlerle birlikte olacak kısmı doğru arkadaşlar. Çünkü sizin sormuş olduğunuz soruları cevaplayarak bir video çekmiş olacağım. Ve bu videoma sizler de aslında eşlik etmiş olacaksınız. O zaman hız kesmeden videomuz başlasın. Kardeşlerim, videoya geçmeden önce şunu bir belirtmek istiyorum. Bazılarınızın sorularına videoya dahil edemedim, alamadım. Çünkü bazı sorular 5-6 kere sorulmuş. Yani sürekli tekrara düşmemek adına o soruları almak istemedim. Aralarından birkaç tanesini rastgele seçtim, aldım. Onun dışında burada yine belki aynı sorular da olabilir. Ona çok bakamadım. 28 tane falan soru var burada, seçtim aralarından. 28 tane falan soru var. Bunların içinde yine aynı sorular falan da olabilir. Olursa yapacak bir şey yok. Belki ben bunları editlerken falan fark edersem silerim. Editlerken fark etmezsem de silmem, kalır öyle. Neyse. İlk sorumuza başlıyoruz. Haydi bakayım. Abdullah Samet Yıldırım demiş ki, kaç tane sormuştun Samet lan? 1, 2, 3, 4. 4 tane soru sormuşsun Samet. Favori anime karakterim ve animen. Yeni sayılırım, manga alacağım, ne önerirsin? İnternetten almak yerine mağazadan alışveriş yapabilir misin? Abi bence Dragon Ball 1-2 almalı mıyım? Sence lan, ne bence? Samet, şimdi sen burada 4 tane soru sormuşsun. Ben bence bunların içinden bir tanesini seçeyim, onu cevaplayayım. Favori anime karakterini mesela birden fazla sormuş. O yüzden onu eliyorum. Dostum, sana şunu öneriyorum. Yeni başladıysan direkt One Piece serisinden başla. Çünkü One Piece şu an birden tekrardan basılmaya başlandı. 1, 2, 3, 4, 5 falan geldi herhalde. 5'e kadar geldiğini de biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Sen ona bir bakarsın. Yani şu an basılıyorken ve piyasada varken bence One Piece serilerini cidden toplamaya başla. Sonradan pişman olsun, ben sana söyleyeyim. Onun dışında bir tane daha soru cevaplayayım hadi senin. İnternetten almak yerine mağazadan alışveriş yapabilir misin demişsin. Yani mağazalara genelde gidiyorum arkadaşlar. Aradığımı bulamıyorum. Genelde mağazadakilerin çoğu bende olmuş oluyor. O yüzden de oradan alamıyorum. Bir de zaten fiyatlarına falan da bakınca alasım da gelmiyor açıkçası. Oradan alacağım diyorum. İnternetten siparişini verin diyorum. Hem de internetten sipariş verdiğiniz zaman yanına hediye de bir şeyler de gönderiliyor. Öyle düşünüyorum ve mağazadan bir şey alasım gelmiyor hiçbir zaman. Çünkü çok pahalı oluyor orada. Ama internette arayıp da bulamadığımı, orada buluyorsam direkt kaparım alırım yani. Fiyatı ne olursa olsun affetmem. Bu soruda böyle cevaplıyorum ve geçiyorum. Senin sorunda çok fazla durduk. Sanırım bu video bayağı uzun olacak arkadaşlar. Şimdiden geçmiş olsun. Evet, Tuncay Dağpınarı. Tuncay'ım sormuş. Bir çizgi romanda en önemli unsur nedir demiş. Örnek, hikaye, çizim gibi. Tabii birini seçebiliyorsun demiş. Şimdi çizgi roman derken mangalarda bunun içine dahil mi? Güzel soru. Bence çizgi romanlarda da, mangada da, işte Fumette'de, Cart'ta, bu tarz çoğu eserde çizimler, mizimler bir yere kadar arkadaşlar. Bence seri yapan, seriyi önemli kılan hikayesidir. Hikayesi güzel olduktan sonra bence çizimlere ben çok da bakmam diyebilirim. Çünkü şöyle aslında genele bir baktığımız zaman çizgi romanlarda da öyle. Hani çizimler hemen hemen aynı, yani çok da yok. DC ile Marvel'e baktığım zaman abartı bir derecede bir fark yok. Bence işte eser yapan hikayesidir. Çizimlerde onun yanında tuzudur, biberidir diyebilirim. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir diğer soruya geçiyoruz. Mikasa Ekırman demiş ki, askerde yaşadığın ilginç veya komik bir olayı anlatır mısın demiş. Yani Mikasa'cığım, askerde her günümüz komik ve ilginç yaşıyordu aslında ama şimdi böyle sorunca aklıma bir şey gelmedi. Ama bir tanesini anlatabilirim şimdi, düşününce bir tanesi aklıma geldi ya. Bir tanesini anlatayım hadi, aklıma gelenlerden bir tanesi, ilk aklıma gelenlerden bir tanesini anlatayım. Ben askerde Nizamiye'de görevliydim arkadaşlar. Nizamiye'de işte askerinin girişi oluyor, bilen bilir. Giriş kısmı, oraya işte Nizamiye personeli askeriyenin içine giren çıkanı kontrol eder. Araçları kontrol eder, yani insanları kontrol eder. Biz de işte o görevi yapıyorduk komutanlarımızla beraber. Neyse, bu arada ben doğuda yaptım askerliğimi, Van'da. O zaman da böyle kıştı, kar falan bayağı bir yağmıştı. Komutanımız bize şöyle dedi. Nizamiye yolunun üzerindeki kalları temizleyin. O kalları alın, kaldırıma atın dedi arkadaşlar. Kaldırım gibi bir yer vardı işte. Oranın üzerine atın dedi, yol açılsın dedi. Araçlar giriş çıkış yaparken rahat girip çıkış yapsınlar. Komutanlar sıkıntı yaşamasınlar gibisinden. Biz de işte kaldırı 1,5-2 saatte herhalde, yalan olmasın hadi 1,5 diyeyim size. 1,5 saat boyunca kaldırı böyle, zaten kar hala yağmaya devam ediyor bu arada. Kaldırı küreklerle küredik, o yolu temizledik, tertemiz yaptık. Bir saat sonra daha yüksek bir rütbeli bir komutanımız aracıyla giriş yaptı ve bize şöyle bir şey söyledi. Gençler, o kaldırım üzerindeki karları tekrardan yola atın da yolda erisinler dedi. Yani bizim o 1,5 saatimiz boşa çöpe gitti. Tekrardan 1,5 saat falan yine o karları yol atmakla uğraştık. Yani böyle değişik bir anımız arkadaşlar. Komik miydi değil miydi bilmiyorum ama o zaman bize bayağı bir komik gelmişti. Bayağı bir gülmüştük yani. Tabii bayağı da bir sinirlenmiştik. Şimdi oralara girmeyeyim, sıkıntı olmaz. Yani bunun gibi bir sürü anımız vardı ya, değişik ve saçma sapan. Gül diye biri sormuş, Güllü. Bir sonraki çekilişi ne zaman yapmayı planlıyorsun? İşte bu soruyu ne zaman görsem sinirleniyorum arkadaşlar. Bana çekilişi ne zaman yapacaksın abi? Çekiliş var mı abi? Bu tarz sorularla geldiğiniz zaman hiçbirinizi cevaplayasım gelmiyor. Hatta üstüne engelleyesim geliyor. Yani bu soruları bana sormayın arkadaşlar. En nefret ettiğim sorulardan bir tanesidir bu. Ben çekilişi yapacağım zaman yaparım yani. Ne zaman istersem o zaman yaparım. Şu an çekiliş yapasım yok benim. Şimdi çekiliş yaptığım zaman genelde gelenler çekiliş için gelmiş oluyorlar. Büyük ihtimal sen de
bir önceki çekilişlerinden gelen bir insansın diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Neyse. Dediğim gibi işte bu sorulardan nefret ediyorum arkadaşlar. Bana böyle sorular sormayın. İlerisi için farklı video fikirlerin veya yapmayı düşündüğün video serileri var mı? Yani aslında birkaç tane var ama onları da şimdi söylemek istemiyorum size. O yüzden bu soruyu geçiyorum Gül. Bir tane soru cevaplamış oldum senin. Onda da beni sinirlendirdin. Neyse. Oyuncu Tunco Babagro demiş ki kaç tane soru sormuşsun ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sormuşsun. Yok 6 tane sormuşsun. En sonunda demişsin ki abi bol bol sordum ki video çıksın. Eyvallah kardeşim benim. Bak bu bizi düşünmüş bak oyuncu. Sen de bir tanesini cevaplayayım hadi. Çizgi roman mı manga mı demişsin? Ya. Oğlum şarkıya bak ya. Sence çizgi roman mı manga mı? Sen bunu cevapla. Geçiyorum. En sevdiğin 3 anime manga. Anime pek izlemiyorum arkadaşlar. Ama mangayı söyleyeyim. One Piece, Tokyo Ghoul. Üçüncüsü ne olsun? Ya bu ikisi bana aslında yetiyor ama bir tane daha üçüncü seçmek gerekirse. Şöyle bir bakayım. Üçüncü de en sevdiğim üçüncü manga. Bakıyorum bir saniye. Üçüncü çıkmıyor arkadaşlar. Yani o kadar çok sevdim diyebileceğim üçüncü bir manga yok. Bu ikisi benim için vazgeçilmezdir. En pahalı koleksiyon parçan ne demişsin? Bak bu soruyu kimse sormamıştı. Oyuncu bunu da cevaplayayım hadi. En pahalı koleksiyon parçam. Yani benim en pahalı koleksiyon parçam yok öyle arkadaşlar. Ben hani İngilizce manga veya ciddi kovalamıyorum. O yüzden öyle bir şeyim yok. En pahalısı burada Akira'dır herhalde. Akira da genelde çoğunuzun kitabında olan bir cilt diyebilirim yani. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Geçiyorum. Oyuncu sen de geçtin. Çok sormuşsun. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Abdülbaki Topçu sormuş. 2 tane soru sormuşsun Abdül. Kitaplarını hangi listeden neye göre alıyorsun demişsin. İkinci sorundan mangalar için ayrı, romanlar için ayrı bir site kullanıyor musun demişsin. Tabii ki de öyle oluyor. Mangaları ben genelde mangaların kendi sitelerinden almaya çalışıyorum arkadaşlar. Onlara destek olmak adına. Kitaplarda normal kitap sitelerine bakıyorum. Oralarda en uygununu yakalayıp almaya çalışıyorum diyebilirim. Evet geldik Minerva'nın sorusuna. Ne zamandır manga okuyorsun demişsin. Manga okumaya ben 2019'da falan başladım herhalde. Tam hatırlamıyorum. 2019 olabilir. En iyi çizgi roman sence hangisi demişsin? Çizgi roman. Bence yani ben çoğu çizgi roman okumadım arkadaşlar ama okuduklarım arasında hangisi en iyisi diye soracak olursam kendime The Walking Dead diyebilirim. Yürüyen Ölüler arkadaşlar. Hepinize şiddetle de öneriyorum. Çok güzel bir seri. Alın okuyun. Minerva'nın 3. sorusunu cevaplıyorum arkadaşlar. Minerva'ya biraz sohbet yaptık. Ne tür manga seviyorsun demişsin Minerva. Hikayesi güzel olan her türlü mangayı severim diyebilirim sana. Hemen kısa cevaplayayım senin sorularına. Minerva'nın son sorusu çok hoşuma gitti. Hiç çizgi roman okumamış birine ne önerirsin? Parantez yürüyen ölüler hariç. Yani demek ki Minerva gerçekten beni iyi takip ediyor. Benim güzel bir takipçim. O yüzden Minerva sana buradan selamımı gönderiyorum. Öpüyorum seni. Evet. Yürüyen ölüler hariç hangi şeyi öneririm? Injustice serisini önerebilirim arkadaşlar. DC serisinden Injustice serisi güzel. Çünkü okuduğum tek seri o yani. Diğerleri hep böyle tek cilt falan olduğu için onlar çok böyle şey olamadım ama Injustice'de birden fazla çok cilt okuduğum için o seri daha güzel giriş yapabildim ve o seri benim içime daha güzel bir şekilde işledi. O yüzden Injustice serisini önerebilirim sizlere. Güzel. Çizimleri de mükemmeldir bu arada. Geçtik. Washer sormuş. Washer. Sana en çok sponsor olmasını istediğim manga veya çizgi roman sitesi. Hayda. Arkadaşlar benim öyle bir sponsorluk beklentim yok. Yani kimsenin de bana sponsor olacağını sanmıyorum. Neden olsunlar yani? Çok bir takipçimiz yok, izleyenimiz yok. O yüzden kimsenin de bana sponsor olacağını düşünmüyorum. Yani bir kişi sponsor olsaydı kimin olmasını isterdim sorusuna da bilmiyorum, bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Yani bu soruyu cevaplamak istemiyorum, bilmiyorum. Washer 1 de demiş ki kaç yaşındasın ve nerelisin? 27'me gireceğim arkadaşlar. Eylül'ün 7'sinde. Ve aslen Sivaslıyım ama İstanbul Kadıköy doğumluyum arkadaşlar ama Kocaeli Gebze'de yaşıyorum. Geçtik. Bak yine çekiliş yapmayı düşünüyor musun demişsin bak. Washer geçiyorum bunu. Discord sunucusu açmayı düşünüyor musun demişsin bir de Washer. Sunucu açmayı düşünmüyorum çünkü hiç vaktim olmuyor Discord'a girip de bir şeyler yapmaya, konuşmaya etmeye. O yüzden hiç düşünmüyorum öyle bir şey. Evet bir diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Varsayılan nokta soru işareti. Bank çizgi mi Marmara çizgi mi? Çok güzel bir soru sormuş bana. Bence ikisi de değil. Hiç düşünmeden direkt cevaplıyorum. Çünkü tamam ikisi de kalite bakımından güzel olabilirler. Ama hız bakımından ikisi de berbat durumdalar. Bir tane seriye başlıyorlar arkadaşlar. O seriyle alakalı bir senede toplasanız 2 cilt veya 3 cilt. Yani 3. cildi geçmeyecek kesin. 3 cilt falan anca basıyorlar. Yani bekle babam bekle. Bekle babam bekle. Zaten 1. cildi okuyorsun. 2. cilde geçene kadar 1. ciltte ne oldu? Konusu neydi? Unutuyorsun geçiyorsun yani. Hiç okumayın daha iyi arkadaşlar. Ben ama alıyorum genelde sevdiğim serileri. Mesela Monster
Marmara çizgin arkadaşlar. Çok güzel bir seri ama çok yavaş basılıyor. Kaç senedir basılıyor bilmiyorum, Allah bilir yani. Ama toplarsanız 1 ve 2. cildi şu ana kadar çıkmış. Yani hız konusunda ikisi de çok berbat olduğu için ikisini de seçmiyorum arkadaşlar. Yok. O yüzden gerekli şeyler diyorum ve akıl çelen diyorum. Akıl çelen de bence hız konusunda mükemmel. Başka soru geçiyorum. Efe Ayan. Disney Plus aldın mı? Aldıysan sevdin mi? Disney Plus'ı aldım arkadaşlar. Senelik aldım bu arada. Ama içinden şu ana kadar girip de bir tane bir şey izlemedim. Yine vaktim olmuyor işte dediğim gibi. Ama genel olarak içine girip baktığımda böyle genelde Marvel serileri hakim zaten içerisinde Marvel. Onun dışında Disney ve Pixar çizgi filmlerin çoğu orada var. Hatta hepsi var. Çoğu nereden çıktı? Hepsi var orada. O kısım çok güzel. Çok hoşuma gitti. National Geographic kısmı var. Orası zaten muazzam. Yani belgesel kısmı çok güzel. Çok mükemmel. Belgesel severlere şiddetle tavsiye edebilirim orayı. Kozmos belgeseli özellikle orada var. Almamın en büyük sebebi Kozmos belgeseli. Onu oradan en baştan ve düzgün bir şekilde izleyeceğim arkadaşlar. Türkçe dublaj da var. Disney Plus yani güzel, kötü değil. En sevdiğim manga karakteri demiş Spider-Verse. En sevdiğim manga karakteri tabii ki de Luffy. Gomu Gomuna be. Adamım benim be. Neredesin lan Luffy? Adamım benim be. Adam. Adam gibi adam. Bu soruya geçiyorum. Abi yaptığım işi tanıtır mısın? Yaptığım işi tanıtayım arkadaşlar. Amerika'da CIA ajanıyım arkadaşlar. Ben CIA ajanı olarak çalışıyorum. Şu an görevim Türkiye'ye çıktığı için Türkiye'de 2 senelik Türkiye'de görevim var. Onu tamamlamaya çalışıyorum. Hatta 2 seneyi şu an geçtim. Tam istediğimiz gibi olmadığı için görevimi 5 sene daha uzattılar. 5 sene daha burada olacağım arkadaşlar. Yani şu an izlediğiniz videolar, hayatım, yaşantım, sizlere kendimi göstermiş olduğum sosyal medyam, oradaki her şey yalan dolan arkadaşlar. Ben aslında bir CIA ajanıyım. Haberiniz olsun. Ona göre ayağınızı denk alın. Her an evinize gelebilirim. Evet. Başka soru geçiyoruz. Rick Langer sormuş. Rick Langer kardeşim. Abi bu YouTube işine neden girdin? Sen bu girişimi biliyorsun evlat. Neden girdiğimi biliyorsun. Dostlar ben bu YouTube işine neden girdim hemen söylüyorum. Aslında benim bu YouTube kanalım daha öncesinde de vardı. O zamanlar ben oyun videoları falan çekiyordum ama daha sonrasında sistemimi kaldırmadığı için çekememeye başladım. O yüzden o videoların hepsini kaldırdım. Vlog tarafına dönmeye başladım. Vlog çekmeye başladım 1-2 tane. Baktım hani hayatım çok böyle heyecanlı ve hızlı değil. Hep evdeyim genelde. O yüzden vlog şimdi biraz bıraktım. O zamanlarda bir abim sayesinde çizgi romanlara giriş yapmıştım. Çizgi roman almıştım 1-2 tane. Onları okumaya falan başladım. Hatta onların ilk videosu falan var. Yani ilk aldığım çizgi romanların videoları falan var. Almadan önce de bir YouTube'da araştırmaya başlamıştım çizgi romanları. O zaman da Bay Çizgi kanalı falan vardı. Sonra çizgi roman incelemeleri adında bir kanal vardı sanırım, ismini yanlış hatırlamıyorsam. Onların videolarına falan bakmıştım ve gerçekten beni sarmıştı arkadaşlar. Ondan sonra işte çizgi roman aldım. Daha sonrasında çizgi romanlara fiyatı çok olduğu için ve çok hızlı tüketildikleri için de maddi olarak onları karşılamaya başladım. Ben de bunlardan daha ucuz ne var diye düşündüm. Mangalar aklıma geldi. Mangalarda o zamanlar benim kuzenim var işte Katsuki. Bilenler bilir Katsuki'yi. Katsuki de o zamanlar hani manga, anime falan onlarla çok dışlıydı ve bana sürekli öneriyordu. Ben dedim Katsuki sen de dedim Tokyo Ghoul'un mangaları vardı. 1 ve 2.'yi bana versen dedim. Hani beğenirsen ben de onları da başlayayım falan gibisinden. Neyse bana verdi 1 ve 2. Okudum, çok da hoşuma gitti. Beğendim yani ben. Çok kişi beğenmedim diyor ama ben gerçekten çok beğendim. Ondan sonra işte o şekilde başladım. Daha sonra da başka manga alacağım. O manga ile ilgili hani bir şeylere bakmak istiyorum. Araştırmak istiyorum. Nasıldır, iyi midir, kötü müdür gibisinden. YouTube'a yazıyorum. Hiçbirisi çıkmıyor yani. Hiçbir şey çıkmıyor. Dedim o zaman madem çıkmıyor, benim gibi illaki merak eden insanlar vardır, olacaktır. O zaman dedim Taner, bu işi sen üstlen dedim. Hemen dedim manga incelemeli videolara başlıyorsun dedim. Bu şekilde de kanalımı o yöne adapte ettim arkadaşlar. Bu arada motor geçiyor. Amına kodum çocuğu. Ağzımı bozmuyorum arkadaşlar. Geçiyorum bu soruya hadi. Spider-Verse. Yine Spider-Verse kardeşim sormuş. En sevdiğin DC karakteri demiş. Abi lütfen sorularından bazılarını okurken ismini de söyler misin? Tabii ki de söylerim. Spider-Verse. Senin gerçek ismin bu mu evlat? Çok susadım ha. 2 dakika bekleyin, soğuk geliyor. Nerede kalmıştık? En sevdiğin DC karakteri nedir diye sormuş Spider-Verse. Düşünüyorum. Batman diyorum arkadaşlar. Ne diyeyim? Çünkü ben hep DC yönünde Batman çizgi romanlarını okudum arkadaşlar. Genel diğer karakterlerin çizgi romanlarını okumadığım için bu soruyu görünce direkt aklıma Batman geldi. O yüzden Batman diyorum. Yoksa aslında Konstantin hani bir şey adam vardı ya, adamın ismini unuttum bak. Onu da şeyde görmüştüm. Injustice'de görmüştüm. Sigara falan çocuk, sarışın bir adam. O adamın şimdi ismini unuttum. O adamın ismi neyse aslında o adamla ilgili çizgi romanlar okusam favori karakterim o olabilirmiş gibime geliyor. Çünkü çok karizma ve farklı bir aurası vardı adamın. Konstantin diyeyim ben, siz anlayın kim olduğunu. Geçtim bir sonraki soruya. Hobilerin neler diyor? Hobilerin never? Never. Hobilerin neler demiş herhalde işte burada. İsmi de bu ne lan? Hüma herhalde. Hüma Berra. Herhalde öyle. Hüma demiş. Herhalde öyle. Neyse. Hobilerin neler demiş. Hobilerim kitap okumak anladı mı? Manga okumak anladı mı? Dizi film izlemek anladı mı? Oyun oynamak. Bilgisayar oyunları yani bu arada. Ondan sonra kahveye gidip 101 oynamak, arkadaşlarımla 101 oynamak güzeldir, sarar. Arkadaşlarımla takılmak falan sarar, zevkli. Onun dışında vücut geliştirme sporuyla uğraşıyorum ama son zamanlarda şöyle yaklaşık 4-5 aydır artık bu sporumu sormaya başladım. Çünkü yapıyorum.
Hiçbir gelişme bir şey yok. Sıkmaya başladı beni ve biraz da azim ve disiplin gerektiren bir spor. Çünkü diyetine sadık olman gerekiyor. Ben de çok boğazıma düşkün bir adam olduğum için genelde diyetime sadık olamıyorum. Genelde hobilerim bunlar işte arkadaşlar. Yani klasik aslında baktığınız zaman. Başka da böyle bir şey yok ya, aklıma gelmiyor. Genel olarak bakınca bunlar. Geçiyorum. Semih Öztürk. Abi ilk soru deli misin? İkincisi ulan ya Semih ne? Niye öyle dedin oğlum? Neyse. Pişman olduğum manga oldu mu? Aldığıma pişman olduğum manga oldu mu? Aldığıma pişman olduğum hiçbir manga olmadı. Çünkü benim hedefim bütün Türkçe çevrilmiş mangaların hepsini toplamak. Yani en de sonunda hepsini almak zorunda kalacağım. O yüzden pişman değilim. Ama Suikast sınıfından nefret ediyorum. Geçtim soruyu. İsmail Kaan Çinçin. Tokyo Ghoul ve Tokyo Ghoul R hakkında neler düşünüyorsun ve Kaneki'nin değişimleri gibi. Nasıl bir soru lan? Neler düşünüyorsun demiş Tokyo Ghoul ve Tokyo Ghoul R hakkında. Aslında zaten ikisi de aynı arkadaşlar yani. Tokyo Ghoul deseniz yeterli benim için. Çünkü Tokyo Ghoul R, Tokyo Ghoul'ün devamı yani. İkisini birbirinden neden ayırıyorsunuz bilmiyorum. Tabi olaylar biraz daha değişiyor, tam tersine dönüyor ama aynı konular üzerinden devam ediyor. O yüzden de Tokyo Ghoul deseniz yeterli. Tokyo Ghoul hakkındaki düşüncelerim tabii ki de Tokyo Ghoul serisi efsanedir arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Animesini izleyip de beğenmeyerek kötü yorumlarda bulunan arkadaşları dikkate almayın. Mangasını okuyun. Mangası gerçekten efsane. Ben animesini hiç izlemedim demeyeceğim. Animesinden bir 5-6 bölüm falan izledim. Animesinden gerçekten sıkıldım, izleyesim gelmedi. Bıraktım ben animesini. Ama mangası mükemmel gidiyor arkadaşlar. Mangasını direkt adını okumaya başlayın, seveceksiniz. Geçiyorum. Hamza Şen Ocak sormuş. Tokyo Revengers ve daha önemlisi One Piece hakkında ne düşünüyorsun? Nasıllar sence? Tokyo Revengers hakkında pek bir şey demek istemiyorum çünkü ben sadece bir cilden okudum. Onu da incelemesini yapmak için okumuştum. Şu an ben bütün konsantremi işte One Piece serisine vermiş bulunmaktayım. One Piece'i güncele yakalamaya çalışıyorum. 650'lere kadar geldim ama şu an o 1010'larda falan güncel sanırım. 650-660'lara kadar geldim dediğim gibi. Size şunu söyleyeyim ben. One Piece'te 560, 600 buralara kadar gelin arkadaşlar. Buralara kadar okuyun. Gerçekten ama gerçekten şunu size garantisini veriyorum. Çoğu seri, çoğu eser size boş gelecek arkadaşlar hikaye konusunda ve çizim konusunda. Gerçekten boş gelecekler. One Piece gerçekten muazzam giden bir seri. Gerçekten muazzam ve gerçekten de övgüyü hak eden bir seri. Hak ettiği yerde diye düşünüyorum ben One Piece'i. One Piece'i kötüleyenler de şöyle 3-5 tane cildini okuyup ondan sonra konuşmaya başlayanlardır diye düşünüyorum. Şöyle bir benim gibi veya başka insanlar gibi şöyle bir 60. 70. cilde kadar bir gelsinler. Ondan sonra tekrardan o kişiyle konuşalım, oturup konuşalım. Size bunu söylüyorum sadece. One Piece okuduktan sonra çoğu eser size boş gelecek hikaye konusunda. Gerçekten bunu size tüm içtenliğimle söylüyorum. Geçtik. Elif Duru Coşkun sormuş. Marvel izliyor musun? Sanırım sen beni doğru düzgün takip etmiyorsun. Çünkü geçtiğimiz haftalarda ben Marvel izleme maratonu yapmıştım. Hatta bu kanalda yükledim. Onu görmedin mi? Ya da gördüysen bu soruyu soru olsun diye mi sordun? Neyse. En sevdiğin karakter hangisi diye sormuşsun bir de. En sevdiğim karakter tabii ki de benim Wolverine. Yani Logan arkadaşlar. Kaç yaşındasın demişsin bir de. Kaç yaşında olduğumu söyledim zaten, 27. Olacağım Eylül 7'de. Geçtim. Sormuş. Ne demiş? İyi geceler Pompum güzel mi? Ben iyi geceler Pompum'u sadece ilk cildini okudum arkadaşlar. Yani 1 ve 2. cildini okumuş oldum. Farklı bir seri, okunabilir aslında ama 18 yaşından küçükseniz tavsiye etmiyorum. Çünkü 18 yaş ve üzeri içindir diye orada ibare koymuşlar üstüne 2 cildin. Önermiyorum o yüzden küçüklere. Büyük ihtimal sen de küçük bir kardeşimsin. O yüzden sana önermiyorum. Hangi parfümü kullanıyorsun demişsin bir de. O da hangi parfümü kullanıyorum? Getirdim buraya yanıma. Shooters Man diye bir şey. Zaten bitecek, şöyle bir şey kalmış dibinde. Ve bir de arkadaşlar her yerde satılan 10 liralık 20 liralık şöyle. Şu anda tabii bunun fiyatı kaç para? 60-70 lira mı öyle bir şey olmuş bu şu an. Bu tabii sürekli annem alıyor bana. Bunu genelde şeyle kullanıyorum. Spora giderken falan veya böyle dışarı çıktığım zamanlarda tak üstüme sürekli sıkıyorum böyle. Ama şunu genelde özel günlerde veya farklı bir şey yapacaksam, güzel birisiyle buluşacaksam bunu kullanıyorum. Diyebilirim. Geçtik. Elif. Kaç tane mangam var? Kaç tane mangam var? 300 küsur olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 300 falan olabilir. 400'lere merdiven dayadık. Az kaldı yani 400'lere. Belki 400 tane olmuştur bilmiyorum. Ne zamanlı koleksiyon yapıyorum? 2019'da falan başladım işte. Oradan hesap et. Favori mangan ne? Favori mangamı zaten söyledim. Geçtik. Melisa Han anime ile K-pop. Türkçe çevirmesini istediğin 3 manga nedir diye sormuşsun. Türkçe çevirmesini istediğim 3 manga, yani ben genelde Türkçe basılan mangaları okuyorum arkadaşlar. Diğer mangaları pek araştırmıyorum, bakmıyorum. Ama aldığım veya diğer yabancılardan gördüğüm eserlere bakacak olursam şöyle Vagabond'u merak ediyorum. Cidden çünkü çok güzel ve çok dikkat çekici böyle. Onları gördüğüm zaman geldim acaba konusu nasıl falan gibisinden çok merak ediyorum. Vagabond olabilir. Çocukluğuma döndüğüm zaman izlediğim çizgi filmlere bakacak olursam Pokemon'un Türkçe çevirmesini çok isterdim. Yani bir de Yu-Gi-Oh olabilir arkadaşlar. Yu-Gi-Oh aynen. 3 tanesini söyledim. Bir de şeyi merak ediyorum aslında ya. Vagabond'u da çok merak ediyorum aslında. Hatta onun animesine bile başlamayı düşünüyorum yani. Bakın arkadaşlar, genelde biliyorsunuz ben anime izlemem diyorum ama işte Vagabond'u izlesem mi izlemesem mi şu an izlesem tarafı çok ağır basıyor. Yani her an Vagabond serisine başlayabilirim. Vagabond güzel mi, izlenir mi? Lan ne Vagabond ya? Vagabond diye arkadaşlar. Vagabond'un animesi bile yok herhalde, bilmiyorum ama Vinland Saga arkadaşlar. Vinland Saga.
Vinland Saga'dan mangası varsa Vinland Saga'dan mangasını da çevirmesini isterim yani eğer varsa mangasının. İşte bir de Vinland Saga diyeyim size ben. Hatta Vinland Saga'nın dediğim gibi animesini izlemeyi düşünüyorum. Her an ona başlayabilirim. Animesi güzel mi kötü mü yorumları bekliyorum size arkadaşlar. Yazarsanız ona göre belki bakarım. Geçtim. Manga. Öncelikle iyi akşamlar abi. Lan bu videoyu akşam çekeceğim nereden bildin? İyisin ha. Sence bir mangaya manga yapan, güzelleştiren unsur nedir? Bunu zaten ilk baştaki sorularda cevaplamıştım. Ne demiştim? Bir eseri eser yapan onun hikayesidir arkadaşlar. Ulan kaç tane soru sormuşsun? Shinobu'nun lavanta mavisi, Michiru'nun kılıcı. Michiru'nun kılıcı. Ya bu nasıl bir nick birader? En gıcık olduğun anime veya manga karakteri. Hayda. En gıcık olduğum. Bir bakmam lazım şöyle bir bakayım da ben aklıma gelsin. En gıcık olduğum. En gıcık demeyelim işte en sinir olduğum böyle onun ağzını yüzünü dağıtmak istediğim bir karakter var arkadaşlar. O da One Piece'te Akainu karakteri. Akainu. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben öyle okuyorum yani Akainu karakteri. Çünkü adi bir şerefsizin tekidir. Karşıma çıksa %80, %100, ne %80, %1000 dayak yiyeceğim, öleceğim ama onu ölmek isterdim yani. Ben onu açmaya nasıl karar verdim bunu zaten söyledim. Figür topluyor musun? Topluyorsan topladığın figürleri gösterir misin? Ve figür toplamıyorsan neden toplamıyorsun? Söyleyebilir misin? Arkadaşlar figür toplamayı aslında ben çok istiyorum. Ama figür fiyatları malum biliyorsunuz çok pahalılar. Ama geçtiğimiz günlerde bir tane figür siparişi verdim. Mandarake'den arkadaşlar. Onu açılışını zaten videosunu çekeceğim ben. Şu an yolda geliyor arkadaşlar. PTT gülmeye gelmiş. Oraya birkaç gündür hala orada takıldı kaldı. Ne zaman gider Allah bilir. Kaç paraydı lan? Figür 300 lira falan tuttu arkadaşlar. Kargo parası 400 lira mı öyle bir şey tuttu. Kargo daha pahalıya geldi ama. Bir de şimdi bunun gümrükten geliş var. Gümrükten bir gelecek. Bir gümrük parası bir de bir şey parası isteyecekler benden. Yani çok pahalıya geliyor arkadaşlar. Yoksa toplamaya çok istiyorum. Şuraya mesela One Piece'le ilgili karakterlerin videolarını koymayı çok isterdim. Atıyorum şuraya Full Metal Alchemist'in mesela şu altı ciltleri var ya. Oraya mesela Full Metal Alchemist'le ilgili figürleri koymak isterdim. Ama işte çok pahalılar. O yüzden toplayamıyorum arkadaşlar. Ama gelen figürün kalitesine bakacağım. Beğenirsem belki yavaş yavaş çok böyle yavaş ama yavaş yavaş sevdiğim şeylerin figürünü toplamaya başlayabilirim bilmiyorum. Ama şöyle koleksiyonel niteliğinde de olmaz. Birkaç tane var. Geçtim. Mo 2 de sormuş. Aldığın ilk manga neydi? Bunu söylemedim herhalde. Aldığım ilk manga Tokyo Ghoul manga serisi arkadaşlar. Sonrası One Piece. Yani Tokyo Ghoul benim için çok farklı bir manga serisi arkadaşlar. Ben de onun yeri çok ayrıdır. İlk olduğu için. İlkler her zaman en iyisidir. En güzeldir yani. Ama One Piece çok başka. Evet, başka sorumuza geçtik. Papatya hep çeker. Ya papatya hep çeker. Nasıl bir şeydir ya? Yani sadece senin sorumluş olduğun sorularla bir tane video çıkar ya Papatya. Ben şimdi buradan bakacağım, bir tane seçeceğim, söyleyeceğim. Papatyacığım sen çok soru sormuştun ama şöyle gözüme kestirdiğim ve beğendiğim sorulardan bir tanesini seçiyorum hemen. En sevdiğin film demişsin mesela. En sevdiğim film, şöyle yaklaştırayım da bakayım. En sevdiğim film Yüzüklerin Efendisi üçlemesi. Herkese öneriyorum buradan. Yüzüklerin Efendisi'ni izleyin. Hemen altında demişsin ki en sevdiğin dizi. En sevdiğim dizi diyebileceğim bir dizi yok böyle. Çok fazla sevdiğim dizi var. Ben bu arada sitcom tarzı dizileri çok izlemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Big Bang Theory'yi önerebilirim. Hawaii Meteor Mother'ı önerebilirim. Friends'i önerebilirim. Onun dışında şöyle sağlam bir şey önermemi istiyorsanız da zaten şeyler önermiyorum yani. Onları söylemiyorum yani. Taht oyunlarıdır. Yani Game of Thrones'tur. Ondan sonra The Walking Dead'tir. Yani böyle sağlam çok ses getirmiş dizileri söylemiyorum. Hani onlar zaten herkes bilir. Onları söylemeyeyim. Şöyle aslında bir izlediğim dizilere bakmam lazım benim. Aklıma gelmesi için. Breaking Bad falan desem aslında onu da çok bilinir. Herkes bilir yani. Sitcom'lardan önerdim işte ya. Yeter size. Evet sorular bitti. Sorular bu kadarmış aslında ya. Papatya senden birkaç tane daha cevaplayabilirim aslında bak ha. Şu an kaç dakika oldu? Bayağı bir olmuş. Yani neredeyse bir saate gidecek ama ben onu keseceğim. Harry Potter evreninde olsan hangi binayı seçerdin demişsin. Tabii ki de Gryffindor olmak isterdim ama ben Hufflepuff binasına aidim arkadaşlar. Bir tane test var ya o testi yaptığım zaman Hufflepuff'la çıkmıştım. Yani ben aslında Hufflepuff'lıyım. O yüzden Hufflepuff diyorum ben. Hufflepuff. Söyleyemiyorum bile yani. Ve söyleyemediğim bir binaya koydular beni ya. Lanet olsun şapka sana. Neyse bu kadardı. Aynen. Daha fazla da soru cevaplamaya gerek yok zaten. Evet dostlarım, sormuş olduğunuz soruları elimden geldiğince, dilim döndüğünce cevaplamaya çalıştım. Uzun zamandır bu videoyu yapmayı ben de istiyordum aslında ama üşeniyordum. Çünkü işte soruları kesmeyi de editlemesi uzun sürecek bayağı bir. Ama artık bunu çekeceğiz dedik bir kere. Mecbur çekiyoruz yani ve bitirdik zaten de. Editleme kısmı kaldı. Neyse bu videoda bu kadar dostlarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın demeyeceğim. İstiyorsanız beğenin, istiyorsanız beğenmeyin. İstiyorsanız daha abone olun, istiyorsanız olmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Ben kaçıyorum.